Aslında şunu, senin, belki birçok, profesyonel yöneticiden, farklı deneyimin birlikte de yaşadığımız şu oldu. Aslında bir arabuluculuk sürecinde veya bir uyuşmazlık çözüm sürecinde, nasıl yerlere, mekânlara ve hizmetlere ihtiyaç duyulduğunu birlikte seninle yol Evet, aldığımızda, çok, iyi bir şekilde geliştirdin ve oluşturdun sen. Bir paket oluşturdun ve, uluslararası standartlara uygun ve arabuluculuğun kendi etik kodlarına, ihtiyaçlarına uygun bir şekilde işin yapılabilmesi için, o mekân düzeni, sistem, servisi, sekreteryası vs.'siyle ilgili, yoğun çalışmaların oldu ve, gerçekten de güzel bir, ürün, ortaya çıkmıştı. Bir, bununla ilgili o yoldaki çalışmalarını kısaca, hani, öğrenmek istiyorum. Sen neler hissederek yaptın? Tabii ben devamlı bir şeyler belki söylüyordum ama bir diğeri de aynı dönemde paralel olarak, aslında o coworking space'te çalışan, yer alan girişimcilere de, bu alternatif uyuşmazlık çözümlerini sağlayacağı katkılarla ilgili de özel bir, tanıtım ve onları bu işe teşvik etme girişimlerin oldu. Bunlarla ilgili senden bilgi rica edeyim. evet. Şimdi, geçtiğimiz yıldı, değil mi? Geçtiğimiz yıl, bununla ilgili bir danışmanlık sürecim oldu. Ve, işte, hani, bu tarz bir 1700 metrekare bir alanda arabulucular için, bir yer, bir girişimde bulunmaya çalışıldı. Ona destek olmaya çalıştım açıkçası. Ben tabii lokasyonun yatırımcı tarafı, ondan Evet. sonra iç düzen, dekorasyon vs. Vesileyle tabii, biraz daha olayın nasıl olması gerektiğini, hani, uluslararası boyutta bu lokasyonlarda ne yapıyorlar, nasıl Hı hı. yapıyorlar, bir ölçüde araştırmaya başlamıştım. Ve, işte, burada tabii ki, farklı yerlerde insanların bulunması, lokasyonda, işte, 2 kişinin ilk başta bir araya gelmemesi, Gelmez. farklı alanda olması, ondan sonra bunların Güvenlik bir sağlanması. güvenlik tabii birinci hedef, Evet. ve bu insanların, özel dizayn edilmiş, daha böyle, dekorasyonuyla, insanları renkleriyle, hatta psikologlarla filan konuşmuştuk o zaman. Evet, evet. İşte masaların kenarları bile köşeli olmasına kadar giden böyle farklı bir, Daha barışçıl ortamlar. barışçıl ortam, işte daha şey mesajlar, barış mesajları veren oda ortamları falan gibi, ve buna uygun işte bir yer, tasarım yaptığımızda, orada, işte, kişileri, işte, birini bir tarafa al, birini bir tarafa al, ondan sonra bir araya toplantıya getir gibi. Daha sonra senin de orada çok önemli katkıların olmuştu fakat, ilerleyemedik orada. Çünkü, eee, yani biraz Türkiye'de bu işler galiba zorlu ve şey olacak. Çünkü, tam hiç kimse olayı yakalayıp tam adapte olup neyin ne olduğunu tam olarak çözmüş değil. Ben orada onu söylemek istiyorum açıkçası. Tabii ki sen bu işi çok uzun yıllar yaptığın için, ve çok uzun yıllar uluslararası platformda gördüğün, takip ettiğin için ve, ne denir, buluşmaları çoklukla yaptığın ve Evet. eğitimlerini çok aldığın için, doğru olması gerekenleri biliyorsun ama benim gördüğüm bakış açısını Evet, evet, söylüyorum. seninkini söyle. Avukatlar, ilk başlarda tamamen, hani, "O da ne iş?" falan gibi, böyle, daha böyle Evet. küçümser ve, işte, "Onlar ne yapacakmış?" gibi bir belki de gelir gidi korkularıyla, ve çok ayak direttiklerini gördüm o esnada. Bir kısmının da, işte, hani, yeni mezun, hani, "Ben de şu işe gireyim, katılayım." ama bunların da ne kadar büyük, bilmezlik içinde, hiçbir şey anlamadan, bir çaba gösterdiklerini ama olayı çözemediklerini, hatta çözüm aşamasında bir formu dolduramamak sebebiyle, Evet. olayın Sıkıntılar tamamen yaşadıklarını. ortada kalıp "Aman yeter ki iş bitsin." diye iki taraflara bir imza attırıp kaldıran, yani bunları duydum orada, hep gördüm açıkçası. Bu başka bir iş. Bu işin gerçekten ilmi yapılması gerekiyor. Bunu gene de sen söylemiştin bana. Çok düşündüm ben de o zaman. Hani, bunun illa avukat olması gerekmiyor. Yurt dışında bu Evet. avukatların konusu, şart değil diye. Gerçekten de bir de insan yapısı denen bir şey var. Galiba, hani, insanın uyum ya da, işte, İletişim çözücü, becerileri. Evet. iletişim becerisi yüksek, Evet. çözüm şeyi yüksek insanların
sanki bunu Empati gücü yapması, yüksek. empati yüksek, bravo, çok doğru bir şey. Hani böyle olması gerektiğini, bunların katılmasını ve bunların da illaki de avukat değil, belli eğitim süreçlerinden geçerek bu işi avukatlar nezdinde belki sonuç olarak bilmiyorum, çözülebileceğini Evet, düşündüm açıkçası. interdisipliner bir alan aslında arabuluculuk. Evet, Birçok şeyi birden gözlemleyip yapmak gerekiyor ki bunu seninle daha önce de konuşmuştuk. oturma Bir şekli falan stratejist bile gibi önemli. strateji kurman gerekiyor. Evet, mimar gibi veya bir iç mimar gibi en uyumlu ortamı içeride hazırlıyor ve sunuyor olman gerekiyor. Servise insanların girmesini, çıkmasını, görüşmelerini nasıl bir organizasyon oluşturacağını yapman Evet, gerekiyor. Tabii ki içeride iletişim becerilerini kullanma düzeyin, konuyla ilgili genel bilgin, belki zaman zaman sektörel bilgin. Bunların evet, hepsi bu işe artı eksi dengeler getiren veya dengeyi bozan doğru, unsurlar. Doğru doğru. söylüyorsun. Yani bunları zaman içinde hani bu sektörel olması, niş bölümlere işte Evet. evlilik, ayrılık, ticari bilmem hani her birinin niş bir şekilde hani bu eğitimler sayesinde muhtemelen zaman içinde gelişecek bir şeye bir süreç var Deneyimlerle. herhalde Evet, önümüzde. deneyimlerle. Bir de bu girişimci ruhtan bahsederken Evet, ben aslında girişimcileri de anlar oldum bir nevi. tabii. Orada gördüğüm, bu ortamlarda, bu paylaşımın ofis ortamında pek çok girişimciyi bir arada görüyoruz aslında. Hepsi bir şeyden geliyor, geçiyor. Çok farklı farklı işlerde görülüyoruz. Özellikle, bu startup'ların, başlangıç noktasında pek çok şeyden bir haberler. Yatırımcılar, işte, şeyler, kafaları çok karışabiliyor çocukların. Yani, bu konularda özellikle gerçekten çok önemli noktalarda takılmaları oluyor. Yatırım alırken neler yapmaları Evet. gerekiyor, nasıl olmalı, bazen sürtüşmeler oluyor. Çünkü maalesef, Türkiye'de, yani, startup yatırımcıları da neye nasıl yatırım yapıyor, ne yapması gerektiğini de çok bilmiyor. O da ayrı bir konu aslında çözümlenmesi gereken. Parayı veririm, bizde Türk kafası var ya, hani, paramı veririm benim olur mantığında. Hâlbuki öyle bir şey Evet. yok. Evet, biraz Startup'ın yavaş yavaş gelişiyor o evet, alanda tabii de, düşüncesine evet. yatırım yaparım ve onun, beklerim yani olur veya olmaz aslında şey Hı. mantığı çok, basit anlamda söylersek. Ama tabii bunlar birbirine karışıyor zaman zaman. Hem bu startup'ların bu anlamda çok büyük ihtiyaçları bence çok şeyleri var. Hem de iş hayatı bir ölçüde olsun başlamış girişimcilerin de tabii ki önünde çok önemli, çözüm noktaları. Bu ne bileyim, kiralık yer tutmasından işte, Tabii müşteri tedarikçisiyle sözleşmesi, olsun, yazılımcısıyla tedarikçi olsun, ilişkisi, ne kadar kiracısıyla, evet. anlamsız olaylardan mahkemelik oluyor insanlar. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani girişimciler için bunu, nasıl anlatabiliriz, nasıl, onlara böyle bir alternatif, böyle bir seçenekleri olduğunu daha fazla anlatabilecek bir şey gerekiyor aslında. Platformların artması gerekiyor diye düşünüyorum. Bekliyoruz sizlerden. Şimdi aslında bu deneyimlerin hepsini bir araya getirdiğinde, şimdi biz World'deyiz ve burada çok mutluyuz ve, sevgili Pınar, yılların, deneyimini sonuçta burada kendi de girişimci olarak ortaklarıyla beraber, hoş bir mekânda çalışma sistemini aslında hepsinden öte gerçekten, bir konsepte dönüştürmüş durumda. Eee Ben buraya geldiğimde ilk önce şeye bakmıştım. Biz burada rahatça toplantı yapabilir miyiz? Gizliliğimizi koruyabilir miyiz? İletişimimiz kolay mı? Kolay ulaşılabilir mi? Falan birtakım o seninle daha önce de defalarca üstünde konuştuğumuz. Onları gördükten sonra da bir diğer unsur şu oldu. Buraya gelen arkadaşların çoğu veya burada çalışmak isteyen, burada yer almak isteyenlerin çoğu da yine genç girişimciler veya genç iş adamları diyelim. Öyle bizim kuşak pek yok Tabii. aslında. Yani yok. Onlar için de, belki burada senin de dediğin gibi birtakım küçük eğitimler ve küçük, belki çalışmalar, konferanslar filan da tabii ki yapabiliriz. Evet, Bu Bizworld'ün bir farkını yaratmış evet. oluruz. Aynı zamanda da bir, uluslararası anlamda bir arabuluculuk merkezi oluşturma konsepti içinde de belki biz daha farklı bir inovasyon yaratabiliriz seninle. Eee, Neler çıkar neler. Neler çıkar neler. Evet. Onun için de Adem İstanbul'da bizimle birlikte olmandan çok mutluyuz Pınar'cığım.
En son söylemek istediğim bir şeyler varsa onları da, alalım. Yani ben de ADR'nin içinde olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Ama birlikte gerçekten çok farklı, sinerjiler sinerjiyle, farklı projeler ve Evet. birtakım çalışmalar geliştirebileceğimize de inanıyorum açıkçası. Bu hem yani sadece ülke platformu değil aslında, Evet. uluslararası platformlarda da birtakım şeylere, Hı hı. yönlenmek gerekiyor. Yani biz de burayı aslında, BizWorld'un, bu yerleşimi bundan sonra da farklı, yerleşimler de geliştireceğiz. Yani işi geliştirmeyi İnşallah. tabii ki planlıyoruz. Yani sadece Tabii ki. bir Tabii, noktada tabii. kalmayacağız. Bu Evet. bir başlangıç. Ama bu bulunduğumuz özellikle burası çok merkezi, Levent'in göbeği. Sonra bizim biraz daha kutu kutu düzenimiz var bir villa konsepti olduğu için. Evet. Daha Privacy, butik. Hı hı. evet, bir butik şeyindeyiz ve, hem privacy'si, işte, toplantı salonları filan daha böyle, uygun olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu burayla da kalmaz. Bir sürü çeşitli yerleri de geliştirmek Evet. gerekiyor ama, umarız biz de size elimizden geldiğince desteğimizi sağlayabiliriz. Olursunuz. Şimdi Pınar'a en, devamlı sorduğum sorumu bir kere de siz varken sorayım. Pınar'cığım, bizim teknoloji gurumuz, yazılım vs. her şeyimizi ona sorarız. 2 senedir ona gene anlattığım başka bir şey var. Şimdi biz bu portalımızı ne zaman yapıyoruz? Ne zaman bu işleri, daha, büyük ağlar içinde yapılabilir hale getiriyoruz? Yani bu meşakkatli bir süreç. Evet, Gerçekten ben, hani, tam teknolojiyi, tabii ki, takip etmeye çalışıyorum ama hiçbir zaman kendim iddialı değilim ama belli bir seviyede bir şeyleri, en azından işletmelerin faaliyetlerinin nasıl olması evet. gerektiğini çok uzun yıllar içinde çalıştığım Çalıştığın için için. şirketlerin ve Evet. farklı kurum yapılarda. Buradaki konu tabii çok başka. Burada, mutlaka bir, çözüm üretilmesi gerekiyor ve yenilikçi bir çözüm Evet. üretilmesi gerekiyor. Mevcut oluşumlar içerisinde bir çözüm gelir mi? Belki başlangıç için gelir ama en sevmediğim şey de yama yamadır yani. Bir şeye Aynen, başlayıp evet. yamalama, Ha, işte o yamalama. kervan yolda düzülür denir bizde. Evet, sonra Hani o içinden değil. çıkılmaz hâle gelir. Umarım teknoloji, startup'ları, girişimcileri, onlarla da belki farklı bir şeyle, bir Yapacağız. Zaten o yola yönde çıkılabilir. çalışmalar var. Pandemi bize onu da gösterdi. Yani artık her şey yazılımlar Evet, üzerinden, dünya biraz bunun üzerinden doğru, dijitalleşmek zorunda. doğru. Bizim işlerimizde. Mutlaka, Birlikte onsuz olmaz. dijitalleşeceğiz. Evet, birlikte Ya dijitalleşiriz. inşallah. Çok teşekkür ediyorum Ben Pınar'cığım. teşekkür ediyorum. Mutluyuz burada olmaktan. Biz de Çok sağ mutluyuz ol. sizi İyi host günler. etmekten. Çok mersi.